Cümleten selamun aleyküm hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün birlikte böyle ebruli bir ipten harika bir patik yapacağız. İpim Nako'nun Outlet marka ipi. İpin herhangi bir şekilde renk kodu falan da yazmıyor hanımlar. Gördüğünüz gibi renk kodum yok. Bu şekilde bir ipimiz var. Bu ipimi bana Instagram'dan arkadaşım Ayşegül hediye etti. Gül Patik diye bir sayfası var. Kendisine de çok teşekkür ediyorum. İyi ki de göndermiş. Patik çok güzel oldu çünkü. Hemen ipimi şöyle bir kenara alıyorum. Modelimi göstereceğim sizlere hemen. İşte. Patiğimiz böyle hanımlar. Böyle tek renkten sade bu tarz bir model yapmak istedim. Bu defa boğaz kısmını falan da farklı yaptım. Patiğimiz böyle çok şık, çok tatlı durdu. Benden daha önce de hani böyle bazen yorumlarda denk geldim. Bazı takipçilerim bu tarz ebruli iplerle de çalışmamı istemişlerdi. Denedim, gayet de güzel oldu. Sizler de hanımlar böyle elinizde ebruli ipler varsa bu tarz bir patik yapabilirsiniz. Yoksa da normal patik ipleriyle de tek renk olarak da böyle sade bir model yapabilirsiniz hanımlar. Patiğimiz bu şekilde. Hemen patiğimize başlayalım. Öncesinde hatırlatayım. Patiğim 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Tek ip kullanılması sebebiyle de gayet esnek özelliğe sahip hanımlar. Hemen patiğimize başlayalım. Burun kısmından her zaman olduğu gibi başlayacağım. 12 ilmek atarak ve şişlerimde 3 numara. Unutmadan onu da söyleyeyim. 12 ilmeğimi atacağım. Şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. ilmeğim. 12 ilmeğimi attım. Geri dönüyorum hanımlar. Geri döndüğümüzde arka yüzdeyiz. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka yüzde olduğum için devamında gelen diğer ilmeklerimi ilk sıramda ters olarak öreceğim. Bu şekilde sırasıyla ilmeklerimi ters örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm. Geri dönüyorum. Geri döndüğümüzde hanımlar ön yüzdeyiz. Bu aşamada tamamen düz örgü uygulaması yapacağız ve 5'e de geçeceğiz şimdi. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi ördüm. 3, 4, 5, 6. İlk 6 ilmeğimi ilk şişimle ördüm. Kalan 6 ilmeğimi de ikinci şişimle öreceğim. Şu da ikinci 6 ilmeğimdi. Şimdi hanımlar hiç geri dönmeden ilk başladığımız yerlerden ilmekler çıkaracağız. Üçüncü şişime ilmek çıkaracağım. İlk ilmeğimi hemen şu kenardan bakın ilmeğin iki kanadına birden girerek çıkarıyorum. Devamında ilmek çıkartabilmek için de tığımdan yardım alacağım. Bakın tığım ile başlangıç yerlerine girerek sırasıyla ilmek çıkaracağım. Şişime takacağım. Şöyle ilmeğimi düzelteyim. Şimdi şişimde 2 ilmeğim oldu. Devam ediyorum. Sırasıyla başlangıç yerlerine giriyorum. İlmek çıkartıp şişime takıyorum. Başlangıç yerinde hanımlar ilmeğin iki kanadına birden giriyoruz. Patik burnumuz sağlam olsun diye. Burada 5 ilmeğimiz oldu. Şimdi bir ilmek daha çıkartacağım. Şişime takıyorum. 6 oldu. Şimdi bir 6 ilmek daha çıkartıp onu da 4. şişime takacağım. Şu birinci ilmeğim. Şu 2. 3, 4, 5 ve bir ilmek daha çıkartıyorum. 6. 6 ilmek çıkarttım. Böylece 4 şişimde de 6'şer tane ilmeğim oldu. Şimdi 5. şişimi aldım, örmeye başlayacağım. Hanımlar bir sıra boyunca 4 şişimdeki 6 ilmeğimi de düz olarak öreceğim. 5 şiş patikte bir sıra dediğimiz olay şudur. 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de örüp tamamlayınca bir sıra örmüş oluyoruz. İkinci şişime geldim. Yine buradaki ilmeklerimi de düz öreceğim. Üçüncü şişime geldim. Düz örmeye devam ediyorum. İlk başta bu şişler biraz karışık gibi gelebilir, gözünüzü korkutabilir ama böyle birkaç sıra sonra ilmek sayıları da artmaya başlayınca şişler yerli yerine oturuyor hanımlar. 4. şişime geldim. Yine buradaki 6 ilmeğimi de düz olarak öreceğim. Böylece bir sırayı da tamamlamış olacağız. Başlangıç yerine geldim. Şimdi hanımlar artırma zamanı. Patik burnumuza şöyle baktığımız anda
Artırma işlemini bu sağ ve sol kenardan yapıyoruz. Şu orta kısımlardan artırma yapmıyoruz. Şimdi ilk şişimdeyim. Kenarım sağ tarafta. İlk 2 ilmeğimi öreceğim. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki hemen şu ilmeğimin kenarına şişimi takıyorum. Buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan ilmeklerim düz örülüyor. Böylece birinci şişimde 7 tane ilmeğim oldu. İkinci şişime geldim. Burada da kenarımız sol tarafa düşüyor. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğime şişimi takıyorum ve buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 2 ilmeğimi de düz örüyorum. İkinci şişimde de 7 ilmeğim oldu. Üçüncü şişime geldim. Kenarımız hemen sağ tarafta. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına taktım şişimi ve bunu düz olarak örüyorum. Kalan 4 ilmeğim de düz örülüyor. İlk 3 şişimde 7'şer tane ilmeğim oldu. Dördüncü ve sonuncu şişime geldim. Burada da kenar bakın sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Dördüncü şişimde de artırmamı yapacağım. Bakın burada son 2 ilmeğim kaldı. Sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına giriyorum. Bunu düz ördüm ve kalan 2 ilmeğimi de yine düz örüyorum. 4 şişimizde de böylece 7'şer tane ilmeğimiz oldu. Şimdi hanımlar bir sıra artırma yapmıştık. Bu sıramızda artırma yapmayacağız. 4 şişimdeki 7 ilmeğimi de düz olarak öreceğim. Bir sıra artırma yaparken bir sıra ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Bunun sebebi şu. Her sırada artırma yaparsak şayet patik burnumuz bir anda açılma yapar ve hoş bir görüntü olmaz. İkinci şişimdeki 7 ilmeğimi de ördüm. Yine 3 ve 4. şişimdeki ilmeklerimi de düz olarak öreceğim. Bu düz ilmeklerimi örerken artırma işlemini sizlere kısaca tekrar etmek istiyorum. Artırma işlemini 1. ve 3. şişimizde ilk 2 ilmeği ördükten sonra yapıyoruz. 2. ve 4. şişimizde de son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle artırmalarımızı yapıyoruz hanımlar. Evet, bir sıra boyunca ilmeklerimizi düz ördük. Başlangıç yerine geldik. Tekrardan artırma zamanı. İlk şişimdeyim. Bakın kenarımız sağ tarafta. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim ve buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan ilmeklerim düz örülüyor. Birinci şişimde 8 ilmeğim oldu. İkinci şişime geldim. Burada da kenarımız hanımlar sol tarafa düşüyor. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Artırmamı yapacağım kenardan. Bakın sondan ikinci ilmeğimin altındaki şuraya şişimi takıyorum. Buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim de düz örülüyor. İkinci şişimde de 8 ilmeğim oldu. Üçüncüye geldim. Kenarımız hemen bu başta. İlk 2 ilmeğimi öreceğim. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına şişimi takıyorum ve buradan aldığım ilmeğimi yine düz ördüm. Kalan ilmeklerimi de düz örüyorum. İlk 3 şişimde 8'er tane ilmeğimiz oldu. 4. ve sonuncu şişime geldim. Burada da kenar sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Artırmamı yapacağım. Bakın sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına şişimi takıyorum ve buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan 2 ilmeğimi de düz örüyorum. Böylece hanımlar 4 şişimizde de 8'er tane ilmeğimiz oldu. Şimdi bir sıra ilmeklerimizi düz öreceğiz. Sonraki sıra artıracağız. Düz öreceğiz, artıracağız. Bu şekilde devam edecek. Hanımlar ben bu patiğimde her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım. Modelimi kurdum. Şimdi hep birlikte artırmalarımızı yapalım, gelelim birlikte. Gerçi modelimi kurdum dedim ama model yok. Ne kadar öreceğimizi sizlere artırmalarımızı yapıp geldikten sonra anlatacağım. Şimdi yapalım, gelelim artırmalarımızı. Detaylı bilgiyi sizlerle paylaşacağım. Evet hanımlar, ben her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım geldim. Artık artırma yapmayacağım. 14 ilmek üzerinden hanımlar ilmeklerimizi tamamen düz olarak öreceğiz artık. Bir sıra örelim birlikte. Artırma yok. İlmeklerimi düz olarak örüyorum. İkinci şişime geldim. Yine ilmeklerimizi düz örmeye burada da devam edeceğiz. Üçüncü şişime geldim. Tamamen düz örgü uygulaması yapıyoruz hanımlar. Model kurulumu falan yapmadım. Modeli bu patiği.
Böyle babet patik tarzı. Bir de düz patik isteyenler de çok oluyordu. Buyurun size düz patik hanımlar. Ve 4. şişime geldim. Yine ilmeklerimi düz öreceğim. Bu şekilde hanımlar ilmeklerimizi düz öreceğiz. Bir sıra böyle birlikte örmüş olduk. 14 ilmek üzerinden tamamen düz örgü örerek dolanacağız hanımlar. Ben bu patiğimde bu bilek bölümüne kadar, yani şuraya kadar, tam bilek bölümüne de gelmedi, hatta şu bölüme kadar bu şekilde düz örgü ördüm. Ördüğüm örgü sırasını da saydım hanımlar. Şimdi artırmadan sonra bir sıra örmüş olduk. Bu şekilde ben 30 kere dolandım. Şimdi 29 kere daha böyle 4 şimdi öreceğim, 30 olacak. Sizler bu aşamada patiğinizi örerken şöyle bir ayağınıza giyin hanımlar, ölçün. İstediğiniz büyüklükte yapın. Belki daha kısa, daha böyle önünü kısa yapmak istersiniz. Belki daha uzun yapmak istersiniz. Bu tamamen tercihlerinize göre değişiklik gösterebilir. Bu şekilde ölçülerimizi kendimize göre ayarlayabiliriz. Şimdi hep birlikte düz örgü üzerinden patiğimizin ön bölümünü kendi ölçülerimize göre tamamlayalım gelelim. Ardından da bilek bölümüne birlikte başlayalım. Evet hanımlar, patiğimin ön bölümünü tamamladım ve geldim. Bu aşamada dediğim gibi 30 sıra böyle dolandım bu şekilde. Bu miktarda ördüm. Şimdi patiğimin şu bilek bölümünde kesimler yapacağım. İlk şişimdeyim. Öncelikle ilk 9 ilmeğimi öreceğim. Şu birinci ilmeğim 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kenara ilk şişimde ön yüzde 9 ilmek ördüm. Ardından arada 10 ilmek keseceğim. İlmeklerimi ikişer ikişer toplayarak kesim yapıyorum. Bakın, ikisini topladım. İlk kesimimi yaptım. İkişer ikişer toplayarak kesiyorum. Şu ikinci kesimim. 3, 4. İkinci şişten de ilmekler alarak kesmeye devam edeceğim. Şu 5. kesimim. 6, 7, 8, 9, 10. Bu şekilde. Orta kısımda hanımlar 10 ilmek kestik. 9 ilmek ördüm, 10 ilmek kestim. Şimdi burada da 9 ilmeğimiz kalıyor. 3, 6, 9. Şimdi hanımlar örmeye devam edeceğiz. Şişimi alıyorum. Bakın, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Arka bölüme geçtik. Şu an ön yüzdeyim. İlmeklerimi düz olarak örüyorum. Bu aşamada hanımlar arka bölümde artık fazla şişlerle de uğraşmaya gerek yok. 9 ilmeğimi ördükten sonra buradaki 14 ilmeğimi de aynı şiş ile öreceğim. Bu şekilde. Şimdi burada da 2 şişte ilmeklerimiz var. Burada 14, burada 9. Bu 2 şişteki ilmekleri de yine tek şişe toplayacağım. Patiğimizin arka bölümünü böylece 3 şiş ile daha rahat yapabileceğiz. Bu şişimi bırakıyorum. Son 9 ilmeğim kaldı. O kalan 9 ilmeğimi de aynı şişim ile örmeye devam edeceğim. Patiğimizin arka bölümü bu şekilde örülecek hanımlar. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Bakın, bu bölüme kadar geldik. Sonrasında geri döneceğiz. Arka yüzdeyiz hanımlar. Burada ilk kenar ilmeğimi bakın şu şekilde örmeden alıyorum. Şöyle. Diğer ilmeklerimi de arka yüzdeyim ters olarak öreceğim. Arkasında hanımlar yapacağımız işlem bu. Bilek ayrımına kadar gideceğiz, geri döneceğiz, gideceğiz, geri döneceğiz. Ön yüzdeysek eğer düz örgü, arka yüzdeysek de ters örgü uygulaması yapacağız. Şu an arka yüzdeyim ve ilmeklerimi sırasıyla ters örüyorum. Diğer şişime geçtim. Yine buradakileri de ters örmeye devam edeceğim. Normalde 4 şişlerimizde 14'er ilmeğimiz vardı. 4 şişimizde de toplamda 56 ilmeğimiz vardı. Orta kısımda 10 ilmeği kestik. Şişimizde hanımlar 46 tane ilmeğimiz kaldı. 46 ilmek olarak patiğimizin arka bölümünü bu şekilde tamamlayacağız. Sonuncu ilmeğimi de ters örüp geri döneceğim. Hanımlar, yapacağımız işlem bu. Bakın, yine örmeye devam edeceğiz.
ön yüzdeyim. Düz örüyorum. Bu şekilde. Diğer şiştekileri de öreceğiz. Ardından geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri ters öreceğiz. Böyle devam edecek. Patiğimizin arka bölümü. Hanımlar, ben patiğimin şu arka bölümüne bakın, şurada kenar ilmekleri görünüyor. Bir tane kenar ilmekleri bakın V şeklinde göründü bile. Bu V şeklindeki kenar ilmeğinden 15 tane olana kadar yaptım. Hani ölçerek yaptım, o kadar yaptım, tam geldi. Sizler de patiğinizi ördükçe şöyle bir ayağınıza giyin, deneyin hanımlar. Topuğunuzun, ayak topuğunuzun bu kenarına gelene kadar patiğinizin arka bölümünü örmeniz gerekiyor. Ben bu kadar ördüm, yeterli geldi, ama sizler mutlaka bu bölümde ayağınıza ölçün. Patiğiniz ayağınıza tam olur ölçerek yaparsanız. Şimdi hep birlikte patiğimizin arka bölümünü tamamlayalım, gelelim. Sonra birlikte topuğumuzu keselim. Evet hanımlar, patiğimin arka bölümünü tamamladım ve geldim. Bakın bu aşamada şuraya tam şu kenar ilmek yerlerini sayacak olursak 15 tane yaptım. Artık sizler ölçülerinize göre kaç tane yaptıysanız hani fark etmiyor. Bu aşamada hanımlar şöyle ön yüzden baktığımız anda bu sol tarafa topuk için 19 adet ilmek ayırdım. Kalan ilmekleri de bu sağ şişime taktım. Topuk kesiminde bize kolaylık sağlasın diye böyle bir ayrım yaptım. Şimdi topuğumuzu yapmaya başlayacağız. Bu aşamada hanımlar ilmeklerimi sayarak gideceğim. Kenar ilmeğimi aldım 1. Şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ilmeğimi ördüm. 19. ilmeğimi örerken şu öndeki iki ilmeğin ikisini birlikte keserek örüyorum. 18 ilmek ördüm. 19. da kesim yaptım. Zaten bu sol tarafa da 19 ilmek ayırmıştık. Topuğumuz için hanımlar şu orta kısma baktığımız anda burada da 7 ilmek kaldı. Bu 7 ilmeğimiz her seferinde birer birer kesilecek, eksilecek, bitecek ve böylece patiğimizin topuğu oluşacak. Şimdi yapacağımız işlem şu. Kesim yaptıktan sonra geri dönüyorum. Bakın ilk ilmeğimi örmeden aldım. Arka yüzde olduğum için devamında gelen diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Hepsini ters örüyorum arka yüzde. Sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm. Şimdi geri dönüyoruz, ön yüzdeyiz hanımlar. Bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Yani ilk 18 ilmeğimizi öreceğiz. 19. da kesim yapacağız. İlmeklerimi yine sayarak gidiyorum. 5 ilmek oldu. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ilmek ördüm. 19. da bakın öndeki iki ilmeğin ikisini birlikte keserek örüyorum. Bu şekilde hanımlar. Yeniden kesimden sonra geri döneceğiz. Bakın bir önceki sırada arada 7 ilmek vardı. Şimdi burada 6 ilmek kaldı. Tekrar geri döndüm. Yine ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka yüzde diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Aradaki ilmek sayısı her kesimde azalacak, bitecek ve böylece patiğimizin topuğu oluşacak. Sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm. Geri dönüyorum hanımlar. Tekrar ön yüzdeyiz. Aynı işlemi tekrar edeceğiz. Yani 18 ilmek öreceğiz. 19. da kesim yapacağız. Bakın 4 ilmek oldu. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ilmek ördüm. 19. da bakın şu öndeki ikisini alıyorum. İkisini birlikte keserek ördüm. 3. topuk kesimini de yaptık. Burada da hanımlar gördüğünüz gibi artık 5 ilmek kaldı. Yapacağımız işlem şu. Yeniden geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri ters öreceğiz. Ön yüzde tekrar 18 ilmeği örüp 19. da kesim yapacağız. Ve biz bu kesme işlemine şu aradaki 5 ilmeğimiz bitene kadar devam edeceğiz. Bu şekilde patiğimizin topuğunu da yapmış olacağız. Şimdi hep birlikte bu 5 ilmek bitene kadar patiğimizin topuğunu sizlere gösterdiğim gibi örelim, gelelim. Evet hanımlar, patiğimin topuğunu sizlere tarif ettiğim gibi ördüm ve geldim. İlk başta bu sol tarafa 19 ilmek ayırmıştım. Kesimlerden sonra sol şişimde de 19 ilmeğim kaldı. Yani her iki şişimizdeki ilmek sayıları da birbirine eşit. Bu aşamada hanımlar şöyle patiğimin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde ikiye katladım. Ben tığ ile kolay kesim yapabildiğim için tığımı elime aldım. İlk kesimim şöyle.
Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek alıyorum. İkisini birlikte keserek ördüm. Diğer kesimlerim de şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirip tığımdaki ilmekleri topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz. Tığımızdaki ilmekleri topluyoruz. Her iki patiğimizin topuk kesim yönü de aynı tarafta oluyor hanımlar. Zaten gizli kesim olduğu için izi bile belli olmuyor. Her iki şişteki ilmek sayıları da eşit olduğu için ilmeklerimiz aynı anda bitecek. Yine benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek alıyorum. İkinci şişten aldığım ilmeği ilk şişten aldığım ilmeğin içinden geçiriyorum ve tığımdaki ilmeklerimi topluyorum. Son ikişer ilmeğim kaldı. Bunları da yine aynı şekilde toplayacağım. Bakın ikinciyi ilkinin içinden geçiriyorum. Tığımdakileri topladım. Son birer ilmeğim kaldı. Bunları da yine aynı şekilde topluyorum. Bu şekilde hanımlar patiğimizin topuğunu tamamladık. Şöyle topuğumuza bakalım. Gördüğünüz gibi izi bile belli değil. Çok şık, zarif duruyor patiğimizin arkasında. Patiğimizin bu şekilde arka bölümünü tamamladık. Şimdi bu boğaz kısmını yapacağız hanımlar. Bu bölümü yapacağız. Burayı da yine 5 şiş ile yapacağız. İlmekler çıkararak boğaz kısmını öreceğiz. Öncelikle hanımlar şöyle şişimi alıyorum. Bakın şurada bir ilmeğim vardı. Bunu şöyle şişimde aldım. Yapacağımız işlem bu. Sıradaki kenar ilmek yerlerine girerek ilmekler çıkaracağız. Bakın öndeki kenar ilmek yerim burası. Hemen ilk ilmeğimi şuradan çıkartıyorum önden. Bakın sırasıyla 3 ilmek oldu. Bakın kenar ilmek yerine ilmeğin iki kanadına birden girdim. Ön yüzden ilmek çıkartıyoruz böyle. 4 ilmeğim oldu. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Devam ediyorum. 11. ilmeğim 12, 13, 14, 15, 16. Bir ilmek de buradan çıkarttım. 17. Şu ön kısmına geldik hanımlar. Burada 10 ilmek kesim yapmıştık. 10 ilmek kestiğimiz yerden yine 10 ilmek çıkartalım. Bir diğer şişimi de çıkartayım şöyle. Bakın hemen şu kenar ilmek yerlerine girerek yine buradan da 10 ilmek çıkaracağım. Şu birinci ilmeğim şöyle. Şu ikinci ilmeğim 3, 4, dördüncü çıkaramadım. Sıkı kesmişim herhalde. Evet, dördüncü ilmeğimi çıkarttım. Şu beşinci ilmeğim, şu altıncı ilmeğim, yedinci, sekizinci, dokuzuncu. Tığ yardımıyla çıkaracağım hanımlar. Gerçekten şu an bir şey oldum. Sinir bastı. Şu da 10. ilmeğim. Çok sıkı kesmişim. Evet, 10 ilmek de buradan çıkarttım. Şimdi diğer yandan da bir diğer şişime ilmek çıkartmaya devam edeceğim. Buradan da ipim kopuk çıkmıştı hanımlar. Bakın. Devam ediyorum. Şimdi buralardan sırayla girip ilmeklerimi çıkaracağım. Şu ikinci ilmeğim oldu. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. İlmeğin iki kanadına birden düzgün gireyim. Burada da 10 ilmeğimiz oldu. Devam ediyorum. Şu 11. ilmeğim. 12. ilmeğim. 13, 14, 15, 16. Bir ilmek daha çıkarttım. Hadi buradan da 17 ilmek çıkarttık. Çünkü karşıdan da 17 ilmek çıkartmıştım. Buradan da 17 çıkarttım. Şimdi bu da arka bölümden
ilmek çıkartacağım. Onu da diğer şişime çıkartayım hanımlar. Sırasıyla böyle bakın kenar ilmek yerlerine giriyorum yine. Buradan da ilmeklerimi çıkaracağım. Şu birinci ilmeğim. 2 3 4 5, en son bakın şurada bir tane kenar ilmek kaldı. 6 ilmek de buradan çıkarttım. Şimdi hanımlar yapacağımız işlem şu: ilmeklerimizi normal düz olarak öreceğiz. Aldım 5. şişimi, patiğimizin boğaz kısmında ilmeklerimi yine düz öreceğim. Bakın düz örgü uygulaması yapıyorum. İlk sırada hanımlar ilmek çıkartmıştık, onu birinci sıra olarak kabul ediyoruz. Şimdi ikinci sırada da ilmeklerimizi yine düz olarak öreceğiz. Bu şekilde bu ikinci sıramız. Patiğimizin boğaz kısmını yapıyoruz. Gördüğünüz gibi sırasıyla buradaki ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Hemen ön kısmına geldim. Burada da 10 ilmeğim vardı. Yine buradaki ilmeklerimi de düz örüyorum. Diğer şişime geldim. Burada da yine ilmeklerimi düz örmeye devam ediyorum sırasıyla. Bayağı bir sevdim ben bu ebruli ip olayını. Yani farklı renklerinde alacağım çünkü çok hoş oldu. En son bu arka bölümden de 6 ilmek çıkartmıştık. Buradaki ilmeklerimi de yine düz örüyorum. Bakın hanımlar, yine başlangıç yerine geldik. İlk sıra ilmek çıkartmıştık. İkinci sırada ilmekleri düz ördük. Şimdi bu üçüncü sıramız oluyor. Bu sıramızda da hanımlar ilmeklerimizi yine düz öreceğiz. Bu üçüncü sıramız oluyor. Bunu 5 sıra boyunca tekrar etmemiz gerekiyor. Şimdi biz üçüncü sıradayız hanımlar. İlk sırada ilmek çıkarttık. İkinci sırada buraya kadar, başlangıç yerine kadar, bakın topuk bölümü başlangıç yerimiz, şu kesim yaptığımız yer. Bu üçüncü sıramız oluyor. Burada hanımlar 5 sıramızı tamamlayalım, gelelim. Evet hanımlar, 5 sıraya tamamladım, geldim. Bakın tekrar başlangıç yerindeyim. Boğazımız 2 katlı olacak ve kenarlarda biraz hafif tırtık görüntü oluşması için de şimdi bir işlem yapacağız. Öncelik yapacağımız işlem şu hanımlar: artırıyoruz. Bakın bir tane artırdım, ipimi şişime doladım, öndeki ilmeği kesiyorum. Artırıyorum, öndeki ilmeği kesiyorum. Artırıyorum, öndeki ilmeği kesiyorum. Artırdım, öndeki ilmeği keserek örüyorum. Artırdım, 2 ilmeği kestim. Artırıyorum, 2 ilmek kesiyorum. Bu şekilde yapıyoruz hanımlar. Boğazımız 2 katlı olacak. Yeniden artırdım. Hemen diğer şişimden de bir ilmek alacağım. Şöyle ikisini keserek ördüm. Devam ediyorum. Artırdım. 2 ilmeği keserek ördüm. Artırdım. Kestim. Artırdım. Yine öndeki 2 ilmeği kesiyorum. Artırdım. Tekrar şu öndeki 2 ilmeği kestim. Artırdım. Bakın burada bir ilmek kaldı. Diğer şişimden ilmek alarak kesimimi yapacağım. Şöyle kesimimi yapıyorum. Şöyle ikisini birlikte ördüm. Tekrar artırdım. Kestim. Artırdım. Kestim. Artırdım. Şöyle yine öndeki 2 ilmeği kesiyorum. Yine artırdım. Öndeki 2 ilmeğimi kestim. Artır kes yapıyoruz hanımlar bu sırada. Tekrar artırdım. Kestim. Artırdım ve öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Diğer arkaya geldim. Yine burada da artır, kes. Artırdım. Kestim ve son 2 ilmeğim kaldı. Artırdım ve bu 2 ilmeğimi de keserek örüyorum. Şimdi hanımlar, yapacağımız işlem şöyle: ilmeklerimizi yine düz olarak öreceğiz. Artırdığımız ilmeklerimizi, kestiğimiz ilmeklerimizi hepsini düz örüyoruz yine bu sıramızda. Bakın sırasıyla hepsini düz olarak yine öreceğiz. Sonra 2'ye katlayacağız hanımlar. Patiğimizin boğazı 2 katlı oluyor. Şöyle bir diğer şişimi de yine örüyorum. Ön bölümdeki.
Diğer şişime geçtim. Yine ilmeklerimi düz olarak örmeye devam ediyorum. Son arkadaki şişime geldim. Bunları da örüyorum yine. Evet, başlangıç yerine yine geldik hanımlar. Artır kes işlemi yaptık. Ardından bir sıra düz ördük. Şimdi hanımlar, burada da yine artırma kesme işleminden sonra 5 sıra düz örmemiz gerekiyordu. İlkini birlikte ördük. Şimdi 4 sıra daha ilmeklerimizi düz olarak örelim ve gelelim. Evet hanımlar, 5 sıra dolandım geldim toplamda. Patiğimizin boğaz kısmını böylece yaptık. Şimdi arkada birleştirme işlemi yapacağız. Şöyle 2 katlı olacak. Boğazımız şöyle görünecek. Bunun için de yine tığımı alıyorum elime hanımlar. Yapacağımız işlem şu. Bakın şuradaki bir ilmeğimiz var. Önce bunu alacağız. İlk ilmeğimizi. Ardından da bu hani yan kenarlardan ilmek çıkartmıştık. İlk ilmek çıkarttığımız yerlere gireceğiz. Ardından ikisini toplayacağız. Bakın şöyle. İlmeğimi alıyorum buradan. Buradaki ilmeğim ile tam alttan ilmek çıkarttığım hiza. Bakın şurası. Şurası. Buraya da tığımı takıyorum. İkisini birlikte şöyle topluyorum. Burada gevşek bırakalım hanımlar ilmeklerimizi. Patiğimizin boğazı esnek olmalı. Çünkü ayağımıza rahat girsin diye. Yine aynı işleme devam edeceğim. Bakın önce şişimden bir ilmek alıyorum. Sonra da alt hizasına gelen bölümden bakın ilmek çıkarttığım yer. Şurada arkada yeri belli. Bir de tığımı buraya takıyorum ve tığımda şu an 3 ilmeğim oldu. Üçünü birlikte gevşek bir şekilde topluyorum. İlmeklerimizi gevşek tutacağız. Yine sıradaki ilmeğimi aldım ve bunu tam alt hizasına gelen bölümde bakın. İlmek çıkarttığımız yerlerin uçları buralarda. Şurası. Altta. Oraya geldim. İlmeğimin üçünü birlikte topluyorum. Yine sıradaki ilmeğimi aldım hanımlar. Bakın altta hemen sırada yanda. İlmek kenarı burada bakın çıkarttı. İlk ilmek çıkarttığımız yer arka bölümde ters örgü görüntüsü var. Oraya tığımı takıyorum ve tığımdaki 3 ilmeği ardından topluyorum. Yine şişimden bir ilmek aldım. Bir de alttan ilmek çıkaracağım. Bakın dipten şuradan. Ve tığımdaki 3 ilmeği topluyorum. Bu şekilde hanımlar 2 katlı hale getiriyoruz patiğimizin boğaz kısmını. Sırasıyla önce şişimden sonra da alt tarafa gelen bakın şu ilmek kenarından şöyle tığımı takıyorum. Tığımdaki 3 ilmeği topluyorum. Sırasıyla gevşek bir şekilde topluyoruz buraları. Bakın hemen yandaki ilk ilmek çıkarttığımız yerdeki ters örgü görüntüsü var. Oraya ilmeğimizi takıyoruz. Şurası bakın. Yerleri belli. Bu şekilde birleştiriyoruz. Dediğim gibi hanımlar gevşek birleştirme yapalım. Eğer sıkarsak patik boğazı dar olur. Patiğiniz ayağınıza girmez. Buna çok dikkat edelim. Gevşek bir şekilde bu birleştirme işlemini yapalım. Bakın ilmeklerimi gayet gevşek tutuyorum. Tığımdaki ilmeklerime bakın. Gayet gevşek tutuyorum. Hemen şu işi şimdi çekeyim, bir engel oldu gözümün önünde. Sırasıyla yine ilmek yerlerine giriyorum arkadan. Şöyle birleştirme işlemini gerçekleştiriyorum. Tekrardan şöyle ilmeğimi aldım. Yine tabanda ilmek çıkarttığımız kenar şurası. Bu şekilde hanımlar ilk şişimizdeki ilmeklerimizi birlikte toplamış olduk. Bakın burada son ilmeğim kaldı. Yine alttan da şöyle bir adet ilmek çıkartıyorum. Bakın. Aynı ilmeğin alt hizasından bunu topluyorum. Sonra diğer şişimize geldik. Aynı işlemi tekrar ediyoruz hanımlar. Sırasıyla ilmeklerimizi bu şekilde topluyoruz. Patik boğazımız da 2 katlı oluyor böylece. Şöyle altlardan başlangıç yerlerine girerek birleştirme işlemini tamamlıyoruz. Bu şekilde sıradaki yeri şurası. İp ebruli ve biraz da boğaz tarafına koyu renk gelmiş ki yani nasıl anlatacağımı da şu an bilemedim.
Evet, burada da bir ilmeğim kaldı. Yine alta giriyorum. Bakın buradan burayı da birleştirdim. Şöyle baktığımız anda hanımlar şöyle patik boğazımız bakın 2 katlı görünüyor. Desenimiz, şeklimiz böyle, görüntümüz. Şimdi diğer boş şişlerimizdeki ilmeklerimizi de aynı şekilde tamamlayalım, bitirelim. Ya da daha doğrusu alt tarafa bu şekilde birleştirelim ve gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimizin hepsini bu şekilde birleştirdim. En son buraya da şöyle 2 tane sıkı bir zincir çekeceğim ve ipimi de kesiyorum. Hemen ipimizi hanımlar şu arka bölüme, şuralara gizleyelim. Şöyle sıkılayarak, düğümleyerek gizleyeceğim. Bu şekilde patiğimizin hanımlar boğaz kısmını da tamamladık. Bakın görüntümüz şu. Bu şekilde 2 katlı olunca böyle ayakta da gayet güzel, hoş duruyor. Bakın görüntümüz bu boğaz kısmında. Böylece patiğimizi tamamladık. Şimdi hemen makineye ama giydireceğim. Bir de patiğimizi öyle bakalım, hemen şu ayağıma giydireyim. Tek renk, gayet kolay, güzel de bir patik oldu. 5 şiş patiğe yeni başlayacak olan hanımların da tercih edebileceği kolaylıkta güzel, şık bir model oldu hanımlar. Evet. Şöyle ayağıma da giydirdim patiğimi, böyle bakalım birlikte. Görüntümüz bu hanımlar. Topuğumuz, tabanımız, kenarlarımız. Bakın. Topuk kesimi yine burada, bakın izi bile belli değil. Çok şık, zarif, güzel bir patik oldu. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.